Fransız toplumundaki kutuplaşma bence parlamentoda yansıdı. Ki Fransa bunu görebileceğimiz en önemli laboratuvarlardan biri değil mi? Hani böyle temsili demokrasiyi en güzel uygulayan, sokaklarda gösteriler yapılan ama öyle değil. Yani artık ne sosyalistler, ne muhafazakarlar, ne liberaller Macron'u desteklemiyor. Yani Macron aslında şu anda pusulasız kalmış diyebiliriz. Avrupa'da karizmatik liderlik eksikliği var. İşte bir kurtarıcı, 5. Cumhuriyet'in artık sonu geldi. 6. Cumhuriyet'in geleceğini aşırı sağ mı belirleyecek, ılımlılar mı belirleyecek? Bence bu sorunun biraz cevabını aramak gerekiyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum Gülsüm Hanım. Fransa'yı konuşacağız bugün. Lecornu neden istifa etti? Sorun sadece bütçe krizi miydi? Şimdi Fransa'ya tabii ki başbakan dayanmıyor. Gerçekten baktığımızda 5 başbakan neredeyse arka arkaya istifa ederek görevlerine ayrılmak zorunda kaldı. Bu Fransa'daki istikrarsızlığın, siyasi istikrarsızlığın aslında en büyük sembollerinden biri ve belki de Macron'un bir çöküş anatomisi içine girdiğini gösteriyor. Yani Macron dönemi siyasetinin aslında yavaş yavaş çöküş dönemine girdiğini gösteriyor. Ve bu 5 başbakanın oluşturmuş olduğu bir istikrar çizgisi de yok. Ve Fransa'nın özellikle toplumsal düzeyde, işte bunu sarı yeleklilere kadar götürebiliriz belki. Hatta Macron'un işte en çok kahve içtiği, en çok uğradığı yerlerin taşlanması, basılması, yani ciddi bir toplumsal fraksiyonun Macron'a ve onun temsil ettiği siyasete karşı bir tepkisi var. Şimdi 1958'de kurulan 5. Cumhuriyet dönemi içerisinde Fransa. Ve görüyoruz ki bu yaşanılan hadiseler artık yavaş yavaş 5. Cumhuriyet'in sonunu da getiriyor. Mesela baktığımız zaman 2 yılda 5 başbakan. Kim bunlar? Michel Barnier, François Bayrou, Sébastien Lecornu ve bunların parlamentoda çoğunluğu olmayan Cumhurbaşkanı'nın temsil ettiği siyaset üzerinden iktidar olmaya çalıştığını görmekteyiz. Yani başbakan olmaya çalıştığını düşünmekteyiz ama bu da bir istikrar oluşturmuyor. Şimdi Macron'un biliyorsunuz siyasi görüşü ne çok fazla sağa meyletmek ne çok fazla sola meyletmek. Merkez bir siyaset talebinde var. Daha doğrusu merkez bir siyaset çizgisini ilerlemeye çalışıyor. Ve bu 2017'de başlayan bu süreç 2024 seçimleriyle beraber de kırılmaya başladı Gülsüm Hanım. Ne oldu? Merkez seçmen kayboldu ve aşırı uçlar büyüdü. Bunun en büyük sembollerinden biri de tabii ki aşırı sağın en ünlü temsilcisi Le Pen. Hatta babasının da biliyorsunuz aynı siyasi çizgide olduğunu hatırlıyoruz. Ve Le Pen'in temsil ettiği aşırı sağ dediğimiz Fransa'daki hatta şovenizme kadar gidecek olan tarafın büyümeye başlaması. Ve bu makul merkez anlayışından Fransa toplumunda bir öfke siyaseti patladı. Yani toplumsal olaylar, gösteriler, evet Fransa'da işte Fransız devriminin oluşturmuş olduğu taban 1789'dan bugüne kadar her zaman hissedildi. İşte gösteriler, toplumsal olaylar ama hiç bu kadar bir öfke siyasetinin hakim olmadığını görüyoruz Fransa içerisinde. Yani artık ne sosyalistler, ne muhafazakarlar, ne liberaller Macron'u desteklemiyor. Yani Macron aslında şu anda pusulasız kalmış diyebiliriz. Bir de tabii bu işin ekonomik gerçekliği var Gülsüm Hanım. Tıpkı 2. Dünya Savaşı'nda nasıl 29 buhranı aşırı sol ve aşırı sağ güçlendirir ki aşırı sağ Avrupa'nın siyasetine, Batı Avrupa'nın siyasetine hakim oldu. Burada da son hadiselerle beraber aslında Fransa'nın Yunanistanlaştığını da söyleyebiliriz. Hatırlayın Yunanistan'ın o borç batağına girdiği süreçte yine aşırı sağ Yunanistan'da bayağı bir oy potansiyeli yükseltmişti, oylarını yükseltmişti. Şimdi burada da baktığımızda Fransa'nın %114'e kadar ulaşan bir kamu borcu var ve %5.8 yani %6'ya yakın bir bütçe açığı, 44 milyar euroluk da bir kemer sıkma paketi parlamentoya geldi. Fakat bu da reddedildi. Yani bir reçete uygulanamıyor, gelse de uygulanamıyor, olmasa da olmuyor. Yani şu anda bir karanlık bir tünelde giden Fransa var karşımızda siyaseten. Ve Fransa belki de çoğu insan buna şaşırabilecektir. Avrupa'nın en borçlu 3. ülkesi. Ve Fransa Avrupa Birliği'nin dinamolarından biri Almanya ile beraber biliyorsunuz. Ukrayna Savaşı'nın getirmiş olduğu bir mali yük var. Enerjide biliyorsunuz çok ciddi sıkıntılar. Hatta Eyfel Kulesi'nin ışıklandırılamadığını hatırlayın, siz de burada konuşmuştuk. İşte ambulanslar yakıt bulamadılar bir süre. Yani böyle bir sarmalın, böyle bir girdabın içerisine girmişlerdi. Dolayısıyla artık Fransa'da bu tabloyu yönetebilecek bir hükümetin gelemeyeceği hissiyatı da oluşmaya başladı toplum nezdinde. Yani kim gelirse gelsin o da başaramayacak, o da başaramayacak. Bu sefer başbakanla oturan isimlerin de ciddi bir motivasyon eksikliğiyle bu işi yapmaya çalıştığını görmekteyiz. Arka arkaya zaten istifalarda aslında bunu gösteriyor. Demek ki Lecornu'nun istifasının sadece bir siyasi olarak değil, yani bir siyasi çatlama veya kırılma değil, ekonomik çöküşün de bir sembol olarak gösterebileceğimizi söyleyebiliriz. Bir de tabii borsa biliyorsunuz bu anlamda en büyük sembollerdendir. Fransız borsasına da bak haberlerden takip ettiğimize kadar, ben tabii ekonomist değilim ama yorumlara baktığımızda
Fransız borsasına da ciddi bir güven kaybı. Artık yatırımcıların borsadan kaçtığı da karşımıza çıkıyor. Peki şimdi ne olacak? Yani kim gelecek? Kim gelecek? Bu işi kim yapacak? Bence çok da fazla bir isim söyleyebilmek durumunda değiliz. Hani şu kurtarıcıdır. İşte diyoruz ya, Avrupa'da karizmatik liderlik eksikliği var. İşte bir kurtarıcı, Merkel gibi, işte geçmişten örnek veriyoruz, işte Schröder gibi Almanların, Fransızların De Gaulle'ü gibi, hani böyle Napolyon-vari hem işin kudretli tarafı hem karizma tarafı. Şu anda böyle bir başbakan adayı ben şahsen göremiyorum. Ama şöyle bir yorum var, bunun da notlarımı aldım. Macron'un en büyük açmazı asılı parlamento, yani Hank Parlament diyorlar buna. Ve burada hiçbir partinin mutlak çoğunluğa sahip olamaması sebebiyle her gelen çözüm paketi veya bir reçete meclisin duvarına çarpıyor. Yani bunun iyi olması, kötü olması, bu bile değerlendirilemeden, işte çünkü çoğunluk olmadığı için her parti bir sonraki parti bir başka partiye düşmanca davrandığı için, güvenmediği için belki de o paket ve o reçete çok faydalı olacak ama geçemediği için, meclis duvarına çarptığı için hiçbir şekilde uygulamaya konulamıyor. Yani artık Fransa tam anlamıyla bir yönetilemeyen demokrasi modeline doğru gittiğini belki görebiliriz. Parlamento ne istiyor ki peki? Neden başbakanlar sürekli ard arda istifa ediyor? Size söylediğiniz kaç tane istifa oldu? Parlamentonun isteği ne ki? Belki Macron'u istemiyorlar. Belki Macron'un temsil ettiği siyasi tabanı istemiyorlar. Belki biraz evvel dedim ya, ne liberallerden, ne komünistlerden, ne muhafazakarlardan, hani ne İsa'ya ne Musa'ya yarınabilen bir Macron. Şimdi Macron'un merkez siyaseti tabanını kaybettiyse ve ciddi bir kaygan zemin oluştuysa, o zaman bu nedir? Sadece parlamento değil, halk tabanında bir sivrileşme, bir uçlaşma, kutuplaşma. Fransız toplumundaki kutuplaşma bence parlamentoda yansıdı Gülsüm Hanım. Ki Fransa bunu görebileceğimiz en önemli laboratuvarlardan biri değil mi? Hani böyle temsili demokrasiyi en güzel uygulayan, sokaklarda gösteriler yapılan ama öyle değil. Bakın siyahiler, Müslümanlar, İslam karşıtlığının yaşandığı en ciddi ülkelerden biridir Fransa. Sokak olayları, bu içerideki şeyi, parlamentoyu, başbakanları etkiliyor mu? Şöyle, tam olarak etkiliyor demek ve etkilemiyor demek iddialı olacaktır ama ben etkilediğini düşünüyorum. Neden? Çünkü dediğim gibi bu sarı yelekler hep milat olarak gösteriyoruz ama o tarihten bugüne kadar yaşanan olaylar parlamentonun, şimdi yarı başkanlık sistemi var Fransa'da, onu söylememiz lazım. Yani Cumhurbaşkanı ile Başbakan yetkileri paylaşıyor. Cumhurbaşkanı yürütmede yetkisi var. Zaten yürütmeyle yasamanın anlaşamaması sebebiyle bu çıkmaza girdi, bu çıkmaz sokağa girdi Fransa ve çıkamıyor. Yönünü bulamıyor. Ve toplum nezdinde de Cumhurbaşkanı'nın belki bir çok aşırı sağ bir Cumhurbaşkanı olması veya aşırı bir liberal olması, yani aşırı kelimesini artık çok kullanacağız. Bu anlamda makul olmak, biraz öyle, biraz böyle, herkesi kucaklayan değil. Çünkü toplum artık bölündü. Belki de bunu bilerek yaptılar. Hani bu toplumun, dünyanın düzleştiği, hani küreselleşme dediğimiz meselenin Ukrayna Savaşı ile beraber, Gazze katliamları ile beraber, işte Donald Trump'ın Amerika'da seçilmesiyle beraber, şimdi Donald Trump'ın tabanına bakın. Şimdi Avrupa ile eski dünya ile yeni dünya birbirine çok uzak değil. Eski dünya Avrupa, yeni dünya Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'ni kuranlar eski dünyanın düzenine ayak uyduramayanlardı biliyorsunuz. Dolayısıyla Amerika'da Amerikan milliyetçiliği yükselirken Avrupa'da da bunun daha fazla yükselmesini beklemek bence şaşırtmamalı. Daha fazla olmak zorunda zaten. Dolayısıyla bu halkın tabii tepkisinden korkan bir başbakan adayı olabilir bundan sonraki süreçte. Ama şunu söylemek lazım. Marine Le Pen, ona da ayrı bir başlık açtım. Hatta Marine Le Pen, Ulusal Birlik Partisi'nin lideri, bu şaka yeterince uzadı şeklinde bir açıklamada bulunarak erken seçim çağrısında bulundu. Ve bu, eğer seçimin bugün olsa, şu saat olsa, şu saniye olsa, Le Pen'in ciddi bir farkla partisinin seçimi kazanacağı iddia ediliyor. Tüm bu gelişmeler ışığında. Dolayısıyla Macron seçimden kaçmaya gayret ediyor ama çok da kaçamayacak gibi de gözüküyor. Yani 2027'yi beklemeden Fransa aşırı sağa teslim olabilir gibi geliyor Gülsüm Hanım. Yani Macron'un aslında 3 tane seçenek var karşısında. Onlara şöyle kısaca söyleyeyim. Yeni bir başbakan atamak, biraz önce konuştuğumuz gibi, ama kiminle? Kimse bu görevi üstlenmek istemiyor. Yani başbakanlar bir gün bile dayanamıyor, bir ay bile dayanamıyor. Meclisi feshetmek. Meclisi feshetse bu sefer aşırı sağın önünü açacak. Bu da çok büyük bir risk. Bir de istifa etmek. Belki en son seçenek. O zaman Macron istifa ederse ne olacak? Kariyerinin sonu gelmiş olacak. O da çok tercihli bir formül değil. Ama şu var, artık her durumda Macron
kaybetmiş vaziyette Gülsüm Hanım ve başsız bir demokrasi, hükümetsiz bir cumhuriyet dönemine doğru girdiğini görmekteyiz. Ve asıl sorulması gereken şu, Fransa demokrasiyle mi yoksa aşırı sağla mı yönetilecek? Ama şu bir gerçek ki 5. Cumhuriyet'in artık sonu geldi. 6. Cumhuriyet'in geleceğini aşırı sağ mı belirleyecek, ılımlılar mı belirleyecek? Bence bu sorunun biraz cevabını aramak gerekiyor. Hocam şimdi buradaki kaoslar, Fransa'nın içindeki kaoslar onun Avrupa Birliği'ndeki konumunu da etkiliyor. Bu konuda ne söylersiniz? Tabii ki şimdi bakın Avrupa Birliği dediğimiz zaman iki ülke hemen aklımıza geliyor. Biri Almanya, biri Fransa. Bu ikisi de Avrupa Birliği'nin siyasi ve ekonomik dinamoları. Tarihi olarak da iki düşman ülkeden bahsediyoruz aslında baktığımızda. Şimdi bu Avrupa Birliği ben hep şöyle örnek veriyorum. Zoraki bir nikah, bir aşk evliliği değil. Bu bir mantık evliliği. Ve bu mantık evlilikleri biliyorsunuz bir yerde çatırdamaya başlar. Çünkü mantık silsilesi içerisinde ülkelerin çıkarları da farklılaşır. O zaman Fransa'daki bu ekonomik ve tabii ki siyasi darboğaz, bu çıkmaz Avrupa Birliği kurumlarını da etkiler mi? Evet etkiler. Almanya, İspanya, hatta İngiltere her ne kadar Brexit yapmış olsa bile sonuçta Avrupa Birliği'ne bir şekilde dirsek teması resmi olarak evraklarda olmasa da ilgilendiren bir hadise. Ve diğer Avrupa bölgelerinin İtalya, diğer Avrupa zonlarının bölgelerini etkileyecek bir kriz yaratır mı? Yaratma ihtimali var. Avrupa Birliği'nin zaten Ukrayna Savaşı ile beraber ne kadar kötü bir duruma düştüğünü, Avrupa Birliği'nin Donald Trump'ın NATO bildirgesi üzerinden artık siz bize daha çok para vermek zorundasınız gayri safi milli hasılanızdan çünkü ben sizi artık korumak zorunda değilim. Rusya size saldırırsa eğer bana karşını vermediğiniz sürece ben size destek olamam diyen Batı Avrupa'ya karşı şimdi ne oldu? Takke düştü, kel göründü. Yani Batı Avrupa 2. Dünya Savaşı'ndan sonra endüstrileşen, fabrikalaşan, ekonomi yatırım yapan Avrupa ekonomik bir dev ama askeri olarak cüce olduğu görüldü. Ve şimdi diyorlar eyvah ne yapacağız? Askerileşelim, hemen ordu kuralım. Uçaklarımızı, tanklarımızı ne kadar sürecek? Kaç yılınızı alacak? 10, 20, 30, 45'ten beri bahsediyoruz ve şu anda 2026'ya doğru gidiyoruz. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin bence çatırdatabilecek, Avrupa Birliği'ne bakış açısını değiştirebilecek, Amerika Birleşik Devletleri güdümünden çıkma ihtimalini konuşacak kadar güçlenebilecek mi Avrupa Birliği? Bence biraz endişeliyim. Çünkü son olarak şöyle bir tavsiye olmuştu. Biliyorsunuz Rus dronları işte Polonya ve diğer NATO ve Avrupa ülkelerine semalarında uçunca Danimarka'ya kadar da hatta biliyorsunuz ilerledi. Dediler ki drone duvarı kuralım. Çin Seddi gibi. Yani en kuzeyden Finlandiya'dan Yunanistan'a kadar, Girit'e kadar drone duvarı. Büyük bir coğrafya. 3000 kilometre, 4000 kilometre belki. Nasıl yapacaksınız bunu? Derinlikleri nasıl koruyacaksınız? Biz bunu yapacağız. O teknoloji peki kimde var şu anda? Türkiye'de var. Bizle ortaklık yaparsanız biz şunu belki deriz. Biz size drone veririz ama siz de bizi Avrupa Birliği üyesi yapacaksınız. Hiçbir şey karşılıksız olmaz. Ama şunu demeye çalışıyorum. Avrupa Birliği Rusya'dan kendini nasıl koruyacağını şu anda bilemiyor ve yine geleneksel müttefiki Amerika'dan yardım tırnak içerisinde dilenmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla siyasi istikrarın ekonomik istikrarla sırt sırta olduğu ama artık Avrupa'nın eski Avrupa, daha doğrusu barış Avrupa'sına dönmenin de çok zaman alacağı bir süre içerisindeyiz gibi geliyor. Şimdi şöyle, Lecornu Macron'la çok yakındı. Son süreçte bir sorun yaşamış olabilir mi Macron'la? Bu istifasında etkisi olmuş olabilir mi? Yoksa sadece bu parlamentonun etkisi miydi istifası? Kişisel bir problemleri olduğu yönünde bir bilgiye rastlamadım. Tabii onların kapalı kapılar ardında ne pazarlıklar dönüyor, ne oluyor onu bilemiyoruz. Ama genel fraksiyonlara baktığımızda işte Macron'un bu dengeci siyasetin artık tabanda karşılığı yok. Olmadığı için de parlamentoda da bunun bir karşılığı yok. Ve kırılgan koalisyon hükümetlerinin ve partilerin birbirine yakın oy oranlarının ve işte dediğim gibi aşırı sağın alttan ciddi bir süpres yapmasının, baskı yapmasının da başbakanları koltuklarında oturamamalarına sebebiyet veriyor. Bunu uygulayacak bir başbakan gelecek mi Fransa'da? Yani gerçekten böyle demir yumruğu masaya vurup artık biz şöyle yapacağız, böyle yapacağız diyerek Cumhurbaşkanı ile uyumlu bir şekilde çalışabilecek. Şunu söyleyelim, 2027 gelmeden Macron gider, yerine gerçekten buna uygun bir Cumhurbaşkanı gelir. O zaman Başbakanla Cumhurbaşkanı rahat rahat çalışır, siyasetini uygular. Ama şu anda hem Başbakan hem de Macron her ne kadar birbirleri kafa zihniyet olarak hani yakınmış gibi dursalar da parlamento ve toplumdan desteği alamadıkları için o nasıl diyelim o görüntüyü, o desteği alamadıkları için de bence çıkmazdan da
Yani o çıkmaz sokaktan kendilerini kurtaramıyorlar ve dolayısıyla başbakanlar da istifa etmek zorunda kalıyor gibi geliyor. Hocam son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi Fransa iç karışıklıklarıyla uğraşırken bir de dışarıda Rusya'ya karşı savaş hazırlıkları var Avrupa genelinde. Buna ilgili ne söylersiniz? Çok kısa bir değerlendirme alalım. Yani tabii Ukrayna Savaşı'nın şu anda pek biteceği gözükmüyor. Alaska'yı değerlendirip biliyorsunuz. İşte Putin'le Trump anlaştılar. Her an silahlar bırakılabilir. İstanbul'da mı olacak? Dubai'de mi olacak? Nerede olacak toplantı? Moskova'da olacak mı derken şu anda hiç daha yol alınamadı. Hala savaş devam ediyor sahada. Bu tabii Rusya'nın Batı Avrupa'nın daha derinliklerine tabii böyle hani piyade gücü olarak değil de dronlarıyla bile taciz edecek kadar, ilerleyecek kadar cesaretle belki yol kat etmesi Avrupa'yı, Fransa'yı, Almanya'yı tabii ki rahatsız ediyor. Fransa Amerika'ya bakıyor. Trump'tan herhangi bir net cevap var mı? Yok. Şimdi Fransa'ya sorsanız bence Almanlar kesinlikle büyük bir çoğunluğu Rusya ile barışmak istiyor. Ve Merkel döneminde biliyorsunuz çok iyi ilişkiler vardı. O West-Ost-Politika dediğimiz Doğu siyaseti Alman ekonomisine bir katkı sağlıyordu. Enerji anlaşması vardı. Kuzey Akım 2'den ciddi bir enerji alımı gerçekleşiyordu. Fransa da bundan nemalanıyordu. Ama şimdi böyle bir şey kalmadı. Ne kadar sürdürülebilir? Ne kadar götürülebilir? Ve biliyorsunuz off the record da olsa Batı Avrupa Rusya ile ticaret yapmaya devam ediyor. Petrol ticareti yapmaya devam ediyor. Doğalgaz dolaylı da olsa alınmaya devam ediyor. Bir de Çin faktörü var. Dolayısıyla buna çok fazla dayanacakları gibi gelmiyor. Ama Avrupa Birliği kendi öz iradesiyle biz Rusya ile savaşmayacağız artık. Biz artık bu savaşı bitiriyoruz der mi? Ama Almanya'ya baktığımız zaman gerçekten savaşacağız. İşte hala destek vermeye devam edeceğiz diyor. İşte İngiltere keza öyle ama bir şekilde bence Amerika Birleşik Devletleri Batı Avrupa'yı Rusya ile savaşacakmış gibi karşı karşıya getirerek Batı Avrupa'daki hegemonik ve etki sahasını ve gücünü kontrol altında tutmak istiyor. Çünkü o kaçtığı zaman Amerika'nın bir daha Avrupa'yı kontrol etme şansı olmayabilir düşüncesi belki Trump'ın aklından da geçiyor olabilir.